Merhaba, hoş geldiniz. Bugün hiç para harcamadan ve Photoshop kullanmaya ihtiyaç olmadan yapabileceğiniz, karşılığında dolar ve euro kazanabileceğiniz popüler bir siteden bahsedeceğim. Çok detaylı bir şekilde anlatacağım. Videoyu kapattığınızda direkt ürünleri tasarlayıp oluşturduğumuz mağazaya ekleyerek satışlarınızı yapabileceksiniz. Hadi videoya geçelim. Sitenin ismi Teespring. Peki Teespring nedir? İçinde tişört, hoodie, telefon kılıfı, şapka, anahtarlık gibi çok fazla ürün barındıran, seçtiğimiz ürün üzerine Photoshop bilmeden bazı sitelerden indirdiğimiz tasarımları seçtiğimiz ürün üzerine ekleyip satabileceğimiz bir site. Çok basit. Ürünü seçiyorsun. Örneğin tişört tasarlamak istiyorsun. Canva'dan ya da başka bir platformdan gidip tişörtün üzerine uygun bir tasarım indiriyorsun ve siteye girip tasarımını tişörtün üstüne ekliyorsun. Bu kadar basit. Peki Teespring'in avantajları nedir? Bu sitede yapmamız gereken tek şey ürünler tasarlayıp müşteri bulmak. Ürün kargolama, baskı yapma ve müşteriye gönderme tamamen Teespring'e ait. Birazdan ürünler tasarlamaya başlayacağız. Örneğin site bir tişörtün maliyetini 10 dolar olarak belirledi. Biz o tişörtü 20 dolara satarsak maliyetini kendisi alıyor. Yani 10 doları Teespring alıyor, kalanını da bize veriyor. Ürün başına 10 dolar gerçekten Türkiye'de güzel para. Gelin hızlıca kayıt olalım ve tasarlamaya başlayalım. Açıklama kısmına bıraktığım kayıt olma linkine tıklayarak bu ekrana geliyorsunuz. Google, YouTube, Facebook hesaplarınızdan biriyle kayıt olabilir veya sağ üstteki hesap oluştur yazısına basıp bilgilerinizi girerek de siteye kayıt olabilirsiniz. Daha önceden açtığım hesabıma giriş yapıyorum. Evet, ana sayfada bizi şu anlık ilgilendiren bir şey yok. İlerleyen zamanlarda buraya bakacağız zaten. Hemen bir ürün tasarlamaya başlayalım. Sol üstteki Create Product yazısına basıyoruz ve bir sweatshirt tasarlayalım sizlerle. Giysiler kategorisinin üzerine geldikten sonra istediğim ürünü seçiyorum ve karşıma bir sürü hoodie'ler çıkıyor, sweatshirtler çıkıyor. Ürünlerin altında maliyetlerini görebilirsiniz. Hepsinin farklı özellikleri var. Ben şimdilik maliyeti az olanı tasarlamak istiyorum. Satış yapmak için önemli olan şey tasarımınızın popüler olması. Gündemdeki olaylardan yola çıkarak tasarımınızı seçebilirsiniz. Örneğin QR kod okutulunca şarkı açılması, BTS, anime bu tarz konular gündemde olanlardan birkaçı. Ayrı bir sekme açıp Canva'ya giderek arama yerine tişört tasarımı yazabilir veya farklı platformlardan aradığınız tasarımın ismini yazıp indirebilirsiniz. Ben QR kod fikrini deneyeceğim. Tasarımım Eminem'in son zamanlarda popüler olan Mockingbird şarkısı olacak. QR koda dönüştüreceğim ve ürünümün üzerine QR kodu ekleyeceğim. Arkasına da Eminem'in fotoğrafını koymayı düşünüyorum. Bu aşamalar uzun olacağı için tasarımı yaptıktan sonra sizlerle paylaşacağım. Direkt ürünün üzerine ekleyip göreceğiz. Oluşturduğum QR kodunu ürünün üstüne ekliyorum. Gördüğünüz gibi tam oturdu ve baskı kalitesi de güzel gözüküyor. Tasarımınızın boyutunu küçültebilir ve kırmızı çizgilerin dışına çıkarmadan konumlandırabilirsiniz. Eğer düşük çözünürlüklü bir fotoğraf uyarısı alırsanız fotoğrafınızı daha yüksek çözünürlükte indirmeniz gerekiyor. Yoksa kalitesi düşecektir. Sayfanın yukarısındaki ön yazısını değiştirerek ürünümüzün arkasına da bir tasarım ekleyebiliriz. Yeni sekme açıp bir tane Eminem fotoğrafı bulacağım. Sizler de istediğiniz yerden bulabilirsiniz. İsterseniz arkasına hiçbir şey eklemeden de satışa sunabilirsiniz. Güzel gözüken bir fotoğrafı indirdim. Resim ekle diyerek ürünümün arkasına ekledim. Gerçekten çok içime sinen bir tasarım oldu. Şimdi ürünümüzün renk çeşitlerini seçebiliriz. Tamamen zevkinize göre bütün renkleri de seçebilirsiniz. Sadece kendi zevkinize uyan renkleri de seçebilirsiniz. Eğer yanlış bir renk seçtiyseniz üzerine tıklayın. Tik işareti kalkınca seçimi iptal etmiş olacaksınız. Ücretlendirme kısmına geldik. Ürünün maliyeti 31 dolar arkadaşlar. Kullanıcılar genelde bu ürünü 42 dolara satışa sunuyormuş. Ben ise 40 dolar ve 50 euro şeklinde bir fiyatlandırma yaptım. Son olarak mağazada ürünün hangi tarafının gözükeceğini ve hangi renkte ön plana çıkarılacağını seçerek bu aşamayı da bitiriyoruz. Mavi butona bastım ve sağ tarafta tasarımımın diğer ürünlerde nasıl gözüktüğünü görebiliyoruz. İstersek onları da üstlerindeki artı ikonuna basarak mağazamıza ekleyebiliriz. Mesela ben tişörtü ve uzun kolluyu ekleyeceğim.
Eklediğimiz ürünlerin de sağ üst tarafında düzenleme butonu olacak. Onlara basarak da ürünlerinizin rengini düzenleyebilir veya değişiklikler yapabilirsiniz. Son olarak ürünümüzün başlık ve açıklama kısmına geliyoruz. Ben bunun için internetten yardım alacağım. Kendi tasarım internet üzerinde hangi kelimeler öne çıkarıyor ve ürünlerin açıklama kısımları nasıl oluyor bunları araştıracağım. Sizler de araştırabilirsiniz. Bunları özenli yapmanız sizi öne çıkaracaktır. Görüntülenme oranınızı yükseltecektir. Bu yüzden hiç acele etmeyin. Oturun, internetten araştırın ve açıklama kısmını, başlık kısmını güzel bir şekilde doldurun. Bu aşamada bittikten sonra mavi butona tıklıyoruz ve ürünlerimizin hazırlanacağı ekrana geliyoruz. Burada bir süre beklememiz gerekiyor. Tamamen ürünlerimiz hazır olunca üzerinde istediğimiz değişiklikleri yapabiliriz. Ve bundan sonra yapmamız gereken tek şey mağaza açmak olacak. Gördüğünüz gibi ürünlerimiz hazır. Sağ taraftaki düzenle butonuna tıklayarak ürünlerimiz üzerinde değişiklikler yapabiliriz. Bir aşağı tarafta da indirim bölümü var. Bu da Teespring'in güzel yanlarından biri olmuş gerçekten. İndirim kodunu müşterilerimizle paylaşarak ilk ürünlerimize özel bir indirim düzenleyebiliriz. Yüzde kaç indirim yapılacağını ve indirimin ne kadar süreceğini kendiniz seçerek mavi butona, etkinleştir butonuna tıklayarak indirim bölümünü aktifleştirmiş oluyorsunuz. Şimdi ürünlerimizi sergileyebileceğimiz bir mağaza açacağız. Sol tarafta Stores var. Ona tıklıyorum. Edit Name yazısına basarak mağazamıza bir isim veriyoruz. İsim verdikten sonra sağ alttaki Save butonuna tıklayarak ismimizi kaydedeceğiz. Mağaza isminizin üstünde gördüğünüz My Store ile başlayan web site Teespring'in size verdiği mağazanızın ismi. My Store yazısı yerine kendi mağaza adınızı bir domain hesabı alarak oluşturabiliyorsunuz. Almanızı tavsiye ederim, daha orijinal duruyor. Domain hesabı alma gibi bir zorunluluğunuz yok. Sadece alırsanız daha orijinal bir web siteye sahip olursunuz. Şimdi mağazamızı düzenlemeye devam edelim. Sağ üstteki Store Editör'e tıklıyorum. Gördüğünüz gibi şu anda örnek bir mağaza bizi karşılıyor. Bunu ben daha öncesinden oluşturmuştum. Şimdi sizlerle tek tek bunun ayarlarını nasıl yapmanız gerektiğinden bahsedeceğim. Navigation Bar ayarıyla başlıyoruz. Mağaza ismimizin yerine logomuzun gözükmesini istiyorsak bu ayarı kullanabiliriz. Select Image yazısına basarak bir fotoğraf ekliyoruz ya da mağazamıza ait bir logoyu ekliyoruz. Gördüğünüz gibi ismimizin yerine hemen ekleniyor. Bunu iptal etmek istiyorsanız da yanındaki çarpı işaretine basmanız yeterli. Bu ayarı bitirdikten sonra aşağı iniyoruz. Bu sefer de arka plan rengini ve üst taraftaki yazıların rengini değiştirmemiz için butonlar koyulmuş. Üzerine tıklayarak istediğiniz rengi deneyebilirsiniz. Hoşunuza giden rengi seçtikten sonra sağ alttaki Save butonuna tıklamanız gerekiyor. Bir sonraki ayarımız arka plan seçimi olacak. Resim seç dedikten sonra herhangi bir resim ekliyorsunuz. Ben örnek olarak bir resim üzerine devam ediyorum. Siz farklı resimler seçebilirsiniz. Gördüğünüz gibi tişörtlerimizin üzerine direkt arka planda yer alıyor. Save butonuna tıklayarak da ayarımızı kaydediyoruz. Bir sonraki ayarımız mağazamıza ürün eklemek. Şu an ben ürün eklediğim için gözüküyor fakat sizde büyük ihtimalle gözükmeyecektir. Nasıl eklemeniz gerektiğini de anlatıyorum. Burada istersem sol alt tarafta ürün ekle yazısına tıklayarak ürün ekleyebilirim. Ürünlerin yanında yıldız işareti var görmüş olduğunuz gibi. Bu yıldız işaretleri ne anlama geliyor? Hangi ürünlerin yanına yıldız koyarsanız mağazanızın en başında gösteriliyor. Bu ayarlar bittikten sonra da sağ taraftaki tamamlama butonuna tıklayabilirsiniz. Mağazamız oluşturulmaya hazır durumda şu anda. Bilgisayarda ve telefonda nasıl gözükeceğini de üst taraftaki ikonlara tıklayarak rahatlıkla görebilirsiniz. Son ayarımız ise mağazamızın en aşağı kısmını ilgilendiren bir ayar. Buraya yazdığımız yazı aşağıda gözükecek. Ben iletişim bilgimi yazmak istedim. Siz sosyal medya hesabınıza ekleyebilirsiniz veya yazmak istediğiniz herhangi bir şeyi buraya yazabilirsiniz. Alt tarafta da renk ayarları var. Arka plan rengini ve yazıların rengini de değiştirebilirsiniz. Daha sonra da Save butonuna tıklamayı unutmayın.
Mağazamızın ayarlarını bitirdik ve şu anda mağazamızı görebiliyorsunuz. Sağ üst taraftaki düzenlemeden çık ikonuna basarak mağazamızı görüntülemeye gidebiliriz. Gördüğünüz gibi şu anda mağazamıza geldik. Ürünlerimizi ve yaptığımız ayarları görebiliyoruz. Peki müşterinin ürünü nasıl sipariş edebileceğini de kısaca bir bakalım. Ürünü seçecek, bedenini ve rengini seçtikten sonra Add to Cart butonuna tıklayacak. Ardından kasaya geçecek ve ödemesini PayPal ile yapacak. Sağ tarafta ürünün toplam maliyetini görebilirsiniz. Bakın orada promosyon kodu da var. Oluşturduğumuz indirim kodunu oraya yazacak ve %5 indirim alma şansını yakalayacak. Bu kısımda da ürünün elinize ne kadar sürede ulaşacağını net bir şekilde görebiliyorsunuz. Şimdi geldik hepimizin merak ettiği o kısma. Bu ödeme alma kısmı çoğu videoda maalesef anlatılmıyor ve sizlerin de akıllarında soru işaretlerinin kalmasına sebep oluyor. Bunun için ben en başından ödemenizi nasıl alabileceğinizi, nasıl hesap oluşturabileceğinizi ve detaylarını şimdi sizlerle paylaşacağım. Videonun başlarında söylediğim gibi Teespring'de ödeme alma yöntemi olarak iki seçenek sunulmuş. Birincisi Payoneer, ikincisi de PayPal. Ben Payoneer hesabı oluşturmayı anlatacağım size. Hem daha kolay hem de komisyonu daha az olduğu için Payoneer'i tercih ediyorum ve açılması da gayet kolay. Şu anda ekranda gördüğünüz dakikalara giderek Teespring'de ödeme butonuna tıklayıp Payoneer hesabı açma kısmına gelebilirsiniz. Yeni bir Payoneer hesabı oluştur yazısına bastığınız zaman böyle bir ekran sizi karşılayacak. İsterseniz ekranı Türkçe'ye çevirerek de rahatlıkla bilgilerinizi girebilirsiniz. İlk aşamada yapmamız gereken şey işletme türünü seçmek. Eğer ben kendi adıma bir Payoneer hesabı oluşturmak istiyorsam birey kutusunu işaretlemem gerek. Şirketime ait bir Payoneer hesabı oluşturmak istiyorsam da şirket butonuna tıklamam gerekiyor. Bunu ben bireysel olarak işaretliyorum ve diğer bilgileri doldurmaya geçebilirim. İsim, soyisim, e-posta ve doğum tarihi kısmı var. İsim ve soyismi yazarken kesinlikle İngilizce karakterler kullanmamız gerekiyor. Yani Türkçe karakterlere izin vermiyorlar. E-posta adresinizi girdikten sonra doğum tarihinizi girmeniz gerekiyor. Bu bilgileri 18 yaş altındaysanız kendi adınıza Payoneer hesabı açmanız mümkün değil. 18 yaş üstü birinden yardım alarak bu aşamayı gerçekleştirebilirsiniz. Daha sonra robot değilim kısmına basarak bir sonraki aşamaya geçebiliriz. Bu aşamada ise adres bilgilerimizi yazmamız gerekiyor. İlla Türkiye'de olmanıza gerek yok. Türkiye'deyseniz oradaki adresinizi yazabilirsiniz. Başka bir ülkedeyseniz de oranın adresini buraya yazabilirsiniz. Adres bilgilerinizi yazdıktan sonra cep telefon numaranızı doğrulamanız gerekiyor. Doğrulama işlemi bittikten sonra da bir sonraki aşamaya geçebiliriz. Üçüncü aşama ise güvenlik ayrıntıları kısmı. Burada kullanıcı adınızı ve şifrenizi belirliyorsunuz. Kullanıcı adınızı İngilizce karakterleriyle oluşturmak zorundasınız. Güvenlik soruları da şifrenizi unuttuğunuz zaman bu soruları cevaplayarak şifrenizi yenileyebileceğiniz bir kısım. Yani güvenlik sorularına önem göstermenizi öneriyorum. En aşağıda da kimlik numaranız var. Kimlik numaranızı da buraya yazdıktan sonra bu aşamayı tamamlıyorsunuz. Bu aşamada da banka hesabımızı eklememiz gerekiyor. Biliyorsunuz ki Payoneer'den kendi banka hesabımıza para aktarmamız mümkün. Bu yüzden buraya banka hesabımızı ekliyoruz. En aşağı kısma da IBAN numaramızı ekledikten sonra Payoneer hesabımız oluşturulmuş olacak. Evet, burası bu kadardı. Bu aşamalar bittikten sonra kayıt olduğunuz e-posta adresine gidin ve doğrulamanızı yapın. Ondan sonra size mail olarak hesabınız oluşturuldu şeklinde paylaşımlar yapılacak. Hesabınız oluşturuldu maili geldikten sonra Payoneer hesabınıza e-posta ve şifrenizle giriş yapabilirsiniz. Gelin şimdi benim Payoneer hesabıma bakalım. Şu anda sanal olarak bir Payoneer hesabımız var. Eğer kart almak isterseniz sizden aidat alacaktır. Yani kart almadan kullanırsanız herhangi bir ücret ödemeyeceksiniz. Sadece örneğin siz sipariş aldınız. Sipariş aldığınız para üzerinden çok az bir komisyon alınacaktır. Bunu zaten siz ne kadar komisyon alacağını göreceksiniz. Siz sipariş almadığınız sürece sizden hiçbir kesinti yapılmayacaktır. Eğer Payoneer kart almazsanız ve herhangi bir satın alma işlemi yapmazsanız sizden para alınmayacak. Sadece aldığınız siparişler üzerinden az bir komisyon alınacaktır. Anlatacaklarım bu kadar. Bu iş modeli gerçekten hiç sermaye ve hiç yatırım gerektirmeden başlayabileceğiniz çok iyi bir iş modeli. Pazarlama yeteneğinize güveniyorsanız kesinlikle bu iş modeline bugün başlamanızı öneriyorum. Gerçekten çok iyi sonuçlar alacağımı düşünüyorum. Sizlerle de bu sonuçları paylaşacağım. Aklınıza takılan soruları yorumlar kısmında paylaşabilirsiniz. Sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.